Hiç düşündün mü? En büyük yıkımın aslında seni en büyük felaketten koruyan ilahi bir kalkan olabilir mi? Bizler sadece burnumuzun ucunu gören, zamanın dar koridorlarına sıkışmış aciz yolcularız. Ama birisi var ki o ne tarihin tozlu sayfalarında kaldı ne de geleceğin belirsizliğinde kayboldu. O, Allah'ın zamanı ve mekanı elleriyle büktüğü, her adımının altında binlerce yıllık bir planın yattığı gizemli bir gölge. Hazreti Hızır. Hazreti Musa gibi büyük bir peygamberi bile hayretler içinde bırakan, ona diz çöktüren o dehşet verici gerçekle yüzleşmeye hazır mısın? Bu video bittiğinde yaşadığın acılara, kaybettiğin işine ya da uğradığın haksızlıklara bir daha asla aynı gözle bakamayacaksın. Kalbini sustur, ruhunu dinle. Çünkü bugün görünmeyenin hikayesini başlatıyoruz. Hazırsanız hadi başlayalım. Önce şunu anlamalıyız. Bizim bildiğimiz ilim nedir? Hazreti Hızır Aleyhisselam'ın bildiği nedir? Bizim ilmimiz kesbidir. Okuruz, deneriz, yanılırız ve öğreniriz. Ama Hızır Aleyhisselam'daki ilim vehbidir. Yani ledünnidir. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de kendi katımızdan bir rahmet ve ilim verdik dediği hiçbir aracı olmadan doğrudan kalbe akan saf bir veri. Bu, kainatın işletim sistemine yani kaynak kodlarına erişim iznidir. Peki, bu ilim ne işe yarar? İlm-i ledün, sebep-sonuç ilişkisini yıkar. Bizim için bir olayın nedeni, bugün yaşadığımız bir sorundur. Ledün ilmi için neden, o olayın 100 yıl sonra doğuracağı sonuçtur. Musa Aleyhisselam şeriatın, yani dış görünüşün temsilcisiydi. O, bir çocuk öldüğünde cinayet görürdü. Hazreti Hızır ise o çocuğun 20 yıl sonra anne babasını cehenneme sürükleyecek, binlerce masumun kanına girecek bir canavara dönüşeceğini görürdü. Hazreti Hızır, Allah'ın yeryüzündeki gizli müdahale elidir. O, kaderin söküklerini diken ilahi bir terzidir. Hazreti Musa bir peygamberin tevazusuyla yollara düştü. İki denizin birleştiği yere kadar durmayacağım dedi. Tefsirler der ki burası sadece coğrafi bir nokta değil. Zahir ile batının yani görünen ile görünmeyenin kesişme noktasıdır. Yanlarındaki ölü tuzlanmış balık. Balık neden canlanır? Çünkü su hayatın sembolüdür. Ölü balık suya döndüğünde Musa Aleyhisselam için fizik kurallarının bittiği, ledün dünyasının başladığı o boyut kapısı açılmıştı. Ve orada bir kayanın üzerinde onu gördüler. Üzerinde yeşil bir hırka, bakışları dağlar kadar ağır bir zat. Musa Aleyhisselam selam verip yanına oturdu. Sana öğretilen o özel bilgiyi bana da öğretmen için sana tabi olabilir miyim? Diye sordu. Hızır Aleyhisselam'ın cevabı bugün bile yankılanır. Doğrusu sen benimle beraberliğe asla sabredemezsin. İç yüzünü bilmediğin bir şeye nasıl sabredeceksin? Musa Aleyhisselam söz verdi.
ve tarihin en sarsıcı yolculuğu böyle başladı. İlk durak bir gemi. Balıkçılar onları ücretsiz taşıdı. Ekmeklerini paylaştı. Ama Hızır aleyhisselam gemiyi deldi. Musa aleyhisselam dehşete düştü. İyiliğe karşı kötülük mü? Onları boğmak mı istiyorsun? Hazreti Hızır sustu. Sahile varınca gerçek ortaya çıktı. O bölgenin zalim kralı sağlam gördüğü her gemiye el koyuyordu. Gemi delindiği için kusurlu sayıldı ve fakir ailenin elinde kaldı. Anla ki bazen Allah senin gemini deler, işini bozar. Çünkü ileride seni bekleyen daha büyük bir felaketten seni böyle korur. İkinci imtihan. Bir çocuğun hayatına son verilmesi. Hazreti Musa aleyhisselam haykırdı. Tertemiz bir cana nasıl kıyarsın? Hızır aleyhisselam yine sustu. Sır neydi? O çocuk yaşasaydı, salih olan anne babasını zulme ve küfre sürükleyecekti. Allah, o ana babanın ahiretini kurtarmak için onlara daha hayırlı bir evlat vermek üzere bu acı ayrılığı takdir etmişti. Biz sadece bir mezar görürüz. Hızır aleyhisselam ise kurtarılan iki ebedi hayatı görür. Üçüncü imtihan. Nankörlüğe karşı iyilik. Kendilerine yemek bile vermeyen kasabanın yıkık duvarlarını onardı Hazreti Hızır. Neden? Çünkü o duvarın altında salih bir babanın çocuklarına bıraktığı hazine vardı. Allah, o babanın 100 yıl önceki dürüstlüğünü unutmamış. Çocuklarının rızkını korumak için Hızır aleyhisselamı oraya bedava işçi olarak göndermişti. İşte ledün budur. Sen bugün dürüst olursun, 100 yıl sonra torununa Hazreti Hızır yardım eder. Burada durup bir nefes alalım. Dostlarım, bizler burada sadece kadim kaynakların tozlu sayfalarını aralayan, anlatılanları size ulaştırmaya çalışan birer emanetçiyiz. İlmi ledün sonu olmayan bir okyanustur ve biz o okyanustan sadece bir damla sunduk. Anlatılan hikmetler kalbimize birer fener olsun ama unutmayalım. Perdenin arkasındaki mutlak gerçeği, gizli olanı ve her şeyin en doğrusunu ancak ve ancak Allah bilir. Peki, bu hikaye antik bir efsane mi? Hayır. Hazreti Hızır ölmedi. O her devirde aramızda. O bazen intiharın eşiğindeki birine söylenen bir kelime, bazen seni o yanlış trene bindirmeyen tesadüf, bazen de iflas ettiğinde kapını çalan gizemli bir yabancıdır. Sufiler der ki, her geceyi Kadir, her geçeni Hızır bil. Eğer gözündeki madde perdesini kaldırırsan, onun senin hayatına kaç defa müdahale ettiğini göreceksin. Musa aleyhisselam gibi bir peygamber bile onun yanında öğrenci olduysa, biz kimiz ki hayatın sillelerine isyan ediyoruz? Gemin mi delindi? Duvarın mı yıkıldı? Sevdiklerin mi senden alındı? Sabret. Arkadaki o devasa nakışı görecek gözün yoksa, o nakşı dokuyan elin sahibine teslim ol. Çünkü Allah, bozduğu bir şeyi daha iyisini inşa etmek için bozar. Bugün ilmi ledünün o devasa perdesini sadece 1 milim araladık. Belki gemimiz delindiğinde feryat ettik. Belki duvarımız yıkıldığında isyan ettik. Ama artık biliyoruz ki dünya sahipsiz değil.
Her kaosun içinde gizli bir nizam, her şerrin kalbinde saklı bir hayır var. Biz bugün bu büyük sırrın tozunu aldık ki gönül gözümüz biraz olsun aydınlansın. Bu derin yolculukta bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Biz hakikatin izini sürmeye, saklı kalmış hikmetleri aramaya devam edeceğiz. Unutmayın, bazen en büyük cevaplar en derin sessizliklerde saklıdır. Kalbinizi ferah, ruhunuzu uyanık tutun. Bir sonraki gizemde görüşmek üzere. Ben Çağrı Kılıç.